Ne olduğunu gördük ne öldüğünü. Koca sezon boyunca Mürşit Efendi'nin nur yüzü neden hiç gösterilmedi? Ana konumuz Vahit, Sadi ve Cüneyt üzerinden İslam'ın ve İslamcılığın 3 yorumu nasıl yansıtılıyor? Vahit'i görüp Sadi'den helallik isteyen seyirci ne kadar haklı? La edri ne demek, dizide hangi anlamlarda kullanılıyor? Zeynep ve diğer kız çocukların kaçırılması hangi olaydan esinlendi? Vahit karakteri gerçekte kim olabilir? Dizinin en sert mesajlarından biri, Müyesser'in karanlık tarafa geçmesi neyi anlatıyor? Ve gerçek İslam tartışmaları arasında dogmatizm ve 50 yıl öncesinden bir not. Başlıyoruz. Sezon finalinde izlediğimiz Vahit, Sadi ve Cüneyd'i sırasıyla şeriat, tarikat ve hakikati temsil eder gibi düşünebiliriz. Ama artık konuyu ben kendi kulvarıma çekmeyi ve günümüzdeki 3 dini akım üzerinden irdelemeyi tercih ediyorum. Ondan da önce mürşit-cemaat güç ilişkisine kısa bir girişte fayda var. Türkiye tek yürek, akıllarda tek soru, bu mürşit neden yok? Ne olduğunu gördük ne öldüğünü. Bu elbette bilinçli bir tercihti. Öncelikle dizinin başında doğrudan Efendi Hazretleri diyerek işaret edilen Mahmut Efendi'nin son dönemlerini hani tekerlekli sandalyede yürümek bir yana konuşmakta dahi zorlandığı, çok nadiren insan önüne çıktığı son evresini yansıtıyordu. Hikaye gelişimi açısından da hem o makam etrafında örülen kutsallığın bir bedenle nesneleştirilmemesi adına hem de onun gölgesinde post kavgası yeterince çetin olmayacağı için Mürşit Efendi'yi göstermemek yerinde bir tercihti. Konunun elbette ticari boyutu da vardır. Ek oyuncu, ek masraf. Ancak üzerinde duracağım nokta başka. Mürşit Efendi aslında bir boş gösteren ve dizi boyunca bu şekilde işleniyor. Siyaset teorisinde kullandığımız bir terim bu. Biçim içerik bağının koptuğu, belirli bir anlamı olmayan, farklı grupların çeşitli anlamlarla doldurabildiği sembol ya da kavrama karşılık gelir. Boştur ki herkes kendine göre içini doldurabilsin. Boşluk iyi bir şey yani. Bir toplumsal ya da siyasi hareketin yayılabilmesi için böyle boş gösterenlere ihtiyacı vardır. Demokrasi mesela harika bir boş gösterendir. AK Parti ilk iktidara gelirken demokratik bir Türkiye idealini bayraklaştırdı. Bu bayrak, bu şemsiye altında dindarı, Kürdü, liberali, kentli fakiri hepsinin bu demokrasi idealinden farklı talepleri vardı. Ancak AK Parti'nin başarısı herkesin içini farklı doldurduğu bu demokratik Türkiye hayalini kendisinin temsil ettiğine bu farklı kesimleri inandırmasıydı. Yine 2010'ların ilk yarısında Kürt açılımı, Alevi açılımı, eski Türkiye'nin naaşı, Kemalizmin rövanşı derken yeni Türkiye kavramı da böyle bir boş gösterendi. Farklı hatta çelişkili anlamları içeriyordu. Mürşit Efendi de böyle bir boş gösteren. Herkesin daha kapısında eğildiği bu makamın kutsiliği konusunda taban hemfikir. Ama içeri her giren kendini olumlayarak döner. Cüneyt girse başka fetva alır, Sadi girse başka. Bakalım torununa ne diyecek dedem. Babamın istirahatini bozmayalım. Feyza bile bilir bunu ki Cüneyt'le evlilik fikrine annesini böyle alıştırır. Ya babamın sözü ya Cüneyt'in. Bu dergahta Efendi dedemden sonra başkasının sözü var mı? Dün gördün, Cüneyt'i o odaya girmeseydi dedem aynı kararı verecek miydi? Ama Cüneyt'in zevcesi olacak kişi o odada nedendi bilecek. Sen bana hala aptal aşıktın. Tam da bu nedenle Sadi Efendi mürşit belirleme aşamasında Cüneyd'in şeyhle görüşmesini engeller, şeyhi kaçırır, önce kendi konuşur ve istediğini alır. Boş gösteren normalde bir araya gelmeyecek, farklı kesimleri kaynaştıran bir tutkaldır. Bir yere kadar da iş görür. Boş gösteren ortadan kalkınca ya da ortadan kaldırılınca çatı olduğu gibi dağılır. Fanilerde gördüğümüz gibi. Fanilerin poz kavgası tam da ülke genelinde benzer tartışmaların ortasına düştü. İsmail Ağa'da Cübbeli Ahmet Hoca ve arkadaşları heyetin ilan ettiği şeyhi kabul etmedi, kendi şeyhlerini duyurdu. Menzil önceki şeyh Abdülbaki Erol'un 3 oğlu arasında Serhendi ve Semerkant olarak fiilen ikiye bölündü. Almanya'da Menzil Camii içindeki arbedeye Alman polisi müdahil oldu ki dizide bu arbede minik ölçekli yansıtıldı.
Kızıl Goncalar'da posta talip 3 kişi var ve bu 3 kişi üzerinden şu an dünyada İslamcılığın kabaca 3 ana yorumunu görürüz. Cüneyt yenilikçi damarı sembolize eder, Sadi Efendi gelenekçi damarı, Vahid de cihatçı selefi anlayışı. Günümüzde İslamcılığın yaşadığı krizle ana akımdan, gelenekçi damardan iki tarafa da kaymalar söz konusu. Mesela Müslüman kardeşlerin 2013 sonrasındaki sürgün diasporasında 4 yıl önce küçük bir saha çalışması yapmıştık. Ana çıktılardan birisi cemaatin gençlerini elinde tutmakta zorlandığıydı. Cemaatteki bazı gençler liderlerini, cemaat içi yolsuzlukları eleştiriyor, hatayı kişilerde ve uygulamada görüyor. Bazıları da cemaatin ilke ve yöntemlerini, hatta olduğu gibi cemaatin yapısını, varlığını sorguluyordu. Ya sekülerleşen ve kopan ya da yenilikçi argümanlara kayan bir gençlik kitlesi var. Ama diğer yanda ülkenin iktidarına da gelseler ulusal ve uluslararası kurulu düzenin kendilerine müsaade etmeyeceğini, sistem içinden bir çözümün mümkün olmayacağını düşünen, dolayısıyla da daha radikal örgütlere düşüncede ya da eylemde kayan gençler de var. Toparlarsak dizinin bize sunduğu bu kaba üçlü sınıflandırmayı bir yere oturtabiliriz. Dizinin kendi serüveninden değerlendirirsek Kızıl Goncalar'ın başlangıçta niyet ettiği tarikat cemaat eleştirisine siyasi koşullar pek müsaade etmedi. Öyle olunca tarikatları eleştiremiyorsak selefileri eleştirelim mi dediler veya ağırlığı oraya mı kaydırdılar diye düşünmeden edemiyorum. Çizgi cihatçı selefilikten çekilince hem Türkiye'de çoğunluğun itiraz etmeyeceği bir din pratiği eleştirisi sunulmuş olacak hem de tarikatlar gölgede kalmış olacaktır. Sezon finalinde Vahid ve planlarını gören izleyicinin Sadi Hüdayi'den helallik isteme sırasına girmesi bunu destekler gibi. Yine de iki tarafa eleştiriler yok değil, sırayla ele alacağız. Önce Sadi Cüneyt, ardından da Sadi ve Vahid karşılaştırması yapacağız. Cüneyt ve Sadi arasındaki dini yaklaşım farkını, gelenekçi modernist İslam ayrımını Muarıza'da gördük. Cüneyt modernist çizgide tutarlılık göstermese de Muarıza'da bayrak açar ama fark sadece düşünsel değil. Yöntem ve tutum farkı da var. Kızıl Goncalar'da Cüneyt tarafından bir kurumsallaşma eleştirisi yükselir. Tarikatların, cemaatlerin kurumsallaşarak, kendi bürokrasilerini üreterek, işi bina yarışına çevirerek özlerinden koptuğu gibi bir eleştiri. Libastır eskir, söz eskimez. Taşa da tohum ekilmez. Selamet. Ne taşı mürşidim ederim, ne putu. Selamu aleyküm. Tabi buradan bir tarikat, siyaset, ticaret eleştirisi cüretini beklemiyoruz ama Cüneyt tüm bu araçların amaç haline dönüşmesini eleştirir. Sadi Efendi ise kurumsallaşmayı bir gereklilik görür. Gerçi kurumsallaşmanın dünyevileştirdiği noktasında hemfikirdirler. Tam da bu nedenle ironik olarak mürşitlik Sadi Efendi için manevi makam değil dünya işidir. Cüneyd'in dervişhane anlayışıyla dergahın idare edilemeyeceğini düşünür. Yani bu dünya sana göre değil. Ha, sen de bu dünyaya göre değilsin. Vallahi senin yerin belki hepimizin üstünde. Lakin kim gibi? Derviş gibi. Bir lokma, bir hırka. Cüneyt'im, dünya işleri sana göre değil. Diğer temel fark da dış dünyaya karşı tutum. Sadi Efendi'nin 1. sezon boyunca iktidar ve alan kapma odaklı bir dili var. Ziya Paşa'nın kulaklarını çınlatıp mafyavari bir üslupla dediği gibi. Terkibi acibiz. İki hasiyetimiz var. Ahbabımızın devletiyiz. Hasma, belayız. Rövanşist bir dil bu. Yıllarca kendini öz vatanında parya bilmiş, şimdi devşirdiği güç ile had bildirmeyi hedefleyen, oh olsuncu, biraz da siz bize uyun diyen bir dil. Bizim daha çok gelmemiz lazım buraya. Kahveye alışkanlık mı yaptın? Biz kahveye alışırız. Siz bize alışın diye. Zorlarına gidiyor ya. Bizim varlığımız bile bunların zoruna gidiyor. Yok artık öyle itip kalkmak. Bizler bu memleketin harcıyız. O zaman bizi kabul edecekler. Bizi de usullerimizi de. Bu bir boyutuyla kendini din ve yaşam tarzı üzerinden ifade eden sınıfsal bir hınç ve devam eden bir iktidar savaşı. 2024 yerel seçimleri sonrası gelen 14. bölümde bu memleketin sağı solu belli olmaz uyarısı yapan müessere de aldırmaz Sadi Efendi. Yine üstten konuşur. Bu Suavi mi ne? 28 Şubatçı.
Mürşit Hazretlerini tehdit etmiş olmasın? Neyle edecek? Memleket o memleket değil artık. Bu memleketin sağ solu belli olmaz Sade Efendi. Bizim de sağımız solumuz belli olmaz Müyesser Hanım. Müyesser'de gördüğümüz de aynı rövanşist değil. Nasıl her şeye cevabı var diye düşünüyorsun değil mi? Çünkü antrenmanlıyım. Bizler yıllarca yok saydığınız, hakir gördüğünüz kadınlar yıllarca kafamızın içinde sizinle münazara ettik. Siz şimdi mecburen merak ediyorsunuz bizi. Bu öfke, haykırdığını söylediğin bu duvarlar şimdi sende yükseliyor. Sizde yükseliyor. Ne diyorlar? Rövanş. Burada dizi bence çok önemli bir farka dikkat çeker. Kuşak farkına. Bir dönem lisede, üniversitede başörtüsü takmak için mücadele etmiş, bedel ödemiş kadınlarla kendileri için bu mücadelenin geçmişte bir hikaye gibi kaldığı kızları arasındaki dini ve dünyayı algılama farkına. O da benimle aynı hakka sahip olduğunuzdan bahsetti. Öyle miymiş? Ne hakkıymış o sahip olduğumuz? Bizim hiçbir şeyde söz hakkımız yok. Bundan da bahsetti mi? Teyzem biraz alacalı anlatmış size mevzuyu. Rövanşizm diyorduk. İktidar her ne kadar dininin ve kininin davacısı bir gençlik yetiştirmeyi hedeflese de başkasını iktidarda görmemiş genç nesil için ortada kin tutacağı biri yoktur. Dizide Müyesser ve Feyza'nın Hande ile konuşmalarını karşılaştırırsak Feyza için geçmiş, başörtüsü yasağı, 28 Şubat bunlar bir yere oturmaz. Şunu desem falanların işine gelir mi gibi cephe siyaseti içinde görmez illa kendini. Onun için cephe değil Cüneyt vardır, babası vardır. Cüneyt de öyle bir mücadeleden gelmediği için önceki neslin rövanşist dilini taşımaz. Kendini rakibi düşmanı üzerinden tanımlayan, reaktif, negatif bir tanımlama görmeyiz. Dergahta yabancı görmek istemeyen Sadi'nin aksine mahallede canı görünce sohbet etmek, yine görüşmek isteyen, duruşu belli ama başka dünyadan insanlarla ve düşüncelerle görüşmekten, etkileşime girmekten çekinmeyen bir Cüneyt vardır. Vahit her şeyi dağıttı. Belki de Mürşid'in dediği gibi bunu güzel şeyler takip edecek. Bazen bir şeylerin yoluna girmesi için her şeyin raydan çıkması gerekir. Kim onlar? Kimse değiller. Dertleri kimse olmamak zaten. La edri derler kendilerine. Ömürleri yolda geçer. Buhara'dan İsfahan'a, Bitlis'ten Tuna boylarına. Vahit Laedrilerin lideri. Laedri daha çok edebiyatta yazarı, şairi bilinmeyen eserler için belirsiz, isimsiz anlamında kullanılır. Şair kısmında Laedri yazar. İrfan'ın derdi siyasetin akışını yönetmek için fanileri bir kaldıraç gibi kullanmaktı. Ama artık ülkedeki derin devletten değil, onun da üstünde uluslararası karanlık bir yapıdan söz ediyoruz. Ve Laedriler bu yapının türettiği bir oluşumdur. Cüneyd'in babası Vahit. Bak şimdi şu fotoğraftaki adamı görüyor musun? Bu adamın bir kripto platformu var. Böyle borsa gibi düşün ama kirli cinsten. Yani turist olarak gitmek istemeyeceğin yerlerden akan paraları gezdirir, öyle düşün. Laedriler adı birkaç yönüyle işleniyor dizide. Laedri yani adı belirsiz, bir anlamda kripto bir yapılanmanın altı çiziliyor. Sadece fanilerde değil, tüm cemaatlerde takiye yaparak yani kimliğini gizleyerek isimsiz var olan bir yapı bu. Buna göre tüm tarikatların tarlası zaten sürülmüş. Allah'ın hükmü gelene kadar takiye et. Diğer yandan da kendini İbrahim peygambere kadar dayandıran köklü bir geleneğin temsilcisi fanilerin aksine bu isimle köksüz, isimsiz nevzuhur oldukları bir implant gibi ülkeye, bölgeye yerleştirildikleri anlatılır. Cihatçı Selefiliğin bölgemizdeki örneği ve tam da böyle karşımıza çıkan IŞİD gibi. Tabi dizi birçok örnekten besleniyor. Mesela sezon finalindeki kız çocuklarını okuldan kaçırma sahnesi Boko Haram'dan alınmış. Nijerya'nın kuzeydoğusunda faaliyet gösteren Boko Haram örgütü 2014 Nisan'ında bir okuldan 276 kız öğrenciyi kaçırmış. O dönem kızların kurtarılması için dünya çapında kampanyalar düzenlenmişti. Kızların sadece bir kısmı kurtarılabildi, bir kısmı kendi kaçabildi ama daha yüzlerce başka kızın bu şekilde kaçırıldığı ortaya çıktı. Faniler özeline dönelim. İsmail Ağa cemaatine göndermeleri düşünürsek Mürşit Efendi, Mahmut Efendi paralelliğini işlemiştik. Vahit karakteri de Mahmut Efendi'nin yeğeni Saadettin Usta Osmanoğlu'ndan esinlenmiş olabilir ki kendisi İbdacı yöneticiliği suçlamasıyla Salih Mirza Beyoğlu ile birlikte hapis yatmıştı. Yine 2023 sonunda Cübbeli Ahmet Hoca ile taze tartışması dizinin hikayesine uyuyor.
Laedri isimsiz belirsiz anlamında kullanılıyor demiştik. Neden bu adın verildiğinin bir başka boyutu da Laedri faniden daha koyu bir fanilik, iddiasızlık, daha doğrusu hiçlik içerir. Faniden daha koyu fani, dolayısıyla daha radikal yöntemleri var. Faniler sakal kesiyordu, Laedriler el kesiyor. Geleneksel İslam'da el kesme cezasının epey yokuşa sürüldüğünü, pek çok şarta bağlandığını biliyoruz. Mesela bu şartlardan biri çalınan malın eylem sırasında tamamen başkasının mülkiyetinde olmasıdır. Nesi şart bunun diyeceksiniz ama Naim zaman bulup bir bilene danışsaydı, Hanefi ekolünde devlet hazinesine ait bir mala karşı yapılan hırsızlığa, hırsızın da bu kamu malında hissesi bulunduğu düşüncesiyle had cezasının uygulanamayacağı fetvasını duyacaktı. Börekçi dükkanı da kişisel bir mülkiyet değil, tarikatın olduğuna göre Naim haklıydı. Orada onun da hakkı vardı. Dolayısıyla Faniler Cumhuriyeti'nde artık nasıl olacaksa hapis cezasıyla sıyırıp elini kurtarabilirdi. Ama Laedriler derken geleneksel İslam'dan değil, cihatçı Selefi anlayıştan bahsediyoruz ve bu kulvarda bolca el kesme haberlerini görmek mümkün. IŞİD sıkça bu tarz görüntülerle gündeme geldi. 20 yıl sonra Afganistan'da yeniden kontrolü ele geçiren Taliban başta ılımlılık vaat etse de kısa süre sonra idam ve el kesmelerin yeniden icra edileceğini açıkladı. Sadece eskisi gibi halk önünde olmayacaktı. Özetle el kesme nereden çıktı denecek bir durum yok. Yöntemin sertliği konusunda Kızıl Goncalar başka karşılaştırmalar da veriyor. Mesela Sadi Efendi yalana hileye başvurup Cüneyd'i olası tahtından etmeyi planlasa da iş öldürmeye varınca durur. Laedriler ise takiyede sınır tanımazken Mürşit Efendi'nin kanına girmekte tereddüt etmez. Ancak bu derece farklılığı dışında Faniler ve Laedriler arasındaki geçişkenlik iddialı bir şekilde verilmiş ki bu Türkiye'de pek de tartışılmayan bir konu. Mesela dinde yenilik konusunda iki yapının Cüneyd'e karşı duruşları aynı ana eksende. Allah'ın tenkit ettirmem dediğini tenkit ettirmem. Helale haram, harama helal denmez. Neymiş? Reformmuş. Allah'ın emirlerinin nesi eksik, nesi yanlış da sen reform diyorsun? Yine kız çocuklarının okutulmaması konusunda da aynı yerdeler. Sadi, Müyesser, Vahid hepsi kız çocuklarının okumasına karşıdır. Niyetim kızlarımızın dergah dışında eğitim görmesine müsaade etmektir. Müsaademi isteseydin eğer vallahi vermezdim. Lakin müsaade istemiyor. Günahına ortak arıyor. Şimdi bir tanesi de çıkmış, kızları okula gönderirim diye fısıldıyor. İmkan bulsa bunlar haşa dini delik deşik edecekler. Benim kızım da onların kızı gibi okusun. Yok ya. Ulan senin kızın onların kızı gibi olmasın diye yolladı Allah bu dini. Bire kafir, bire zındık. Faniler ve Laedriler arasındaki fark pragmatiklikte ve bir yöntem olarak şiddete bakışlarında. Bunun dışında varmak istedikleri toplum düzeni, toplum tahayyülleri birbirinden pek farklı değil. Bu noktada Müyesser'in saf değiştirmesi oldukça sembolik ve çarpıcı, iki yapı arasındaki geçişkenliği mükemmel anlatır. Faninin az koyusu Laedri'de rahatlıkla yapabilmektedir. Gerçek hayata dönersek, Afganistan'da Taliban rejimi altında yaşamını ve faaliyetlerini mutlu mesut sürdürebilecek, ülke için de bunu dileyen Türkiye'de pek çok tarikat ehli vardır. 2022'de İsmail Ağa'dan bir heyetle Afganistan'a giden Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu, orada Taliban tarafından nasıl üst düzey karşılandığını, abi kardeş gibi görüldüğünü uzun uzadıya anlatırken, Mahmut Efendi'nin Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'e çokça dua ettiğini, Taliban için bunlar bizim köylüdür dediğini aktarır. Efendi Hazretlerimiz öyle derdi. Molla Ömer Efendi derdi ve çok dua ederdi. Taliban'la alakalı bunlar bizim köylüdür ifadesi kullanılmış. Bunlar bizim köylüdür. Bir de Mahmut Efendi'nin Sakarya vekili Cevat Karadağ Hoca'nın Afganistan izlenimlerine ve duasına kulak verelim. Bir Afganistan'a gidelim. Bir kere müzik sesi duymadım. Dışarıda hanım görmedim. Yapmışlar ya. Oluyormuş demek ki şimdi. Ya Erhamer Rahimin. Afganistan'da İslam'ı hakim kıldığın gibi Ya Rab aynı belki daha ziyade mücadele etmek suretiyle Türkiye'mizde de İslam'ı hakim eyle ya Rab. Sezon finalinde sürekli tekrarlanan tabirlerden biri de Vahid'den duyduğumuz gerçek İslam. Gerçek İslam'ı aradım. Lakin gerçek İslam bu değil. Gerçek İslam böyle bir şey değil.
Gerçek İslam! Önceki incelemede kurucu yıllarda Atatürkçülükle İslamcılığın kesiştiği yollara işaret etmiştim. Gerçek İslam söylemi de bunlardan biri. İkisine göre de yaşanan din dinin gerçeğinden farklıdır. İslam zaman içinde geleneklerle, suistimallerle kirlenmiştir. Onu özüne uygun yaşamak gerekir. Ancak Atatürk gerçek İslam'ı akılcı, aydınlanmacı bir ahlak öğretisi gibi konumlandırırken İslamcılık dünyaya ve iktidara talip bir din görür. Vahid'e dönelim. Ona göre gerçek İslam'ı ancak kendileri temsil eder. Ben İslam'ı böyle anlıyorum, benim doğrum bu yerine doğru bu diyen, çevresindekileri Müslüman bile görmeyen bir din anlayışı. Bunlar marjinal grup, tekfirci, selefi denip konu radikal birkaç gruba indirgenebilir. Ancak ilk incelemeden onu bunu kafir ilan etme tutumunun çok daha yaygın olduğunu biliyoruz. Ben doğruyum yerine doğru benim anlayışı çok temel bir sorun. Ünlü sosyolog Ernest Gellner, İslam ve Marksizm karşılaştırmasında bunun altını çizer, hakikati kendi tek elinde bulundurma iddiasının ikisini de nasıl dogmatikleştirdiğini anlatır. Dogmatizm geniş tabanlı bir sorun. Hepimizin ezberledikleri var. Başlığı bundan tam 50 yıl önce 1974'te tarihçi ve siyaset bilimci Mete Tunçay'ın yaptığı bir sunumu alıntılayarak bitirelim. Sunumun başlığı Türk siyasal düşüncesinin son yüzyılında 3 ana eğilimin ortak çıkmazı dogmatizmdir. 3 ana eğilimden kastı İslamcılık, Kemalizmi de içeren pozitivist batıcılık ve sosyalizmdir. Tunçay'a göre bu üçünü de ortak paranteze alan şey dogmatizm. Dogmatizm şüpheciliğin zıddıdır. Bir çeşit doğrunun tekeli. Tek doğru benim, herkes yanlış. Herkes yanlış olunca etkileşime, fikir alışverişine de gerek kalmaz. Tunçay'a göre bizde 3 aşağı 5 yukarı tüm akımlar dogmatiktir. Şöyle devam eder Tunçay. Moda akımlar değişse de dogmatizmin aramızda başat bir eğilim olarak hüküm sürmesi sanıyorum gerçekten düşünmenin zor bir şey olmasından ileri geliyor. Dogmatik olmak için çoğu kez uslu bir çocuk gibi söz dinlemek yeter. Dogmatik olmamak içinse deneye yanıla düşünmeyi öğrenmek gerekir. Buysa özgür bir siyasal ve toplumsal ortamın varlığına bağlıdır. Türkiye'de özgürlük sürekli olmamış, kısa dönemler halinde parıldayıp sönmüştür. Skotopya karanlıkta görme yetisi demek ve tüm dünyanın karanlıktan geçtiği bir dönemde kanalın tam da çıkış noktası izleyicinin kendini onayladığı bir yankı odası olmak yerine konfor alanından çıkıp geniş düşünebilmek, birlikte düşünebilmek.